şu kadarcık bir enstrümanla yani gitmediğim ülke vardır elbet ama yani en az 20-30 tane ülke gezdim. Sadece şunla, evet gösteriyorum, şu enstrüman 3'ten. Ama nedir işte bunun verdiği işte kısa süreli o güzel kazanç seni başka bir mesleğe yönlendirmiyor. Bu sefer diyorsun ki ya ben işte hem sevdiğim bir iş hem de para da kazanıyorum. O gençlik yıllarında işte sigortasız düşünmüyorsun, işte geleceğini düşünmüyorsun. Diyorsun ki ya ben kemençeli iş yaparım, piyasada bulunurum, işte beni götür ama işte öyle olmuyor. Neden olmuyor? İşte en basiti bir kız istemeye gittiğim zaman oğlumuz ne iş yapıyor diye işte müzisyensin. Ya düğün müzisyencisi. Öyle olmaz. Sigortalı bir işte çalışıyor. Ben müzisyen nasıl olmaya karar verdim? Aslında olma biraz çok enteresandı benim. Ortaokul yıllarımdayken sigara içiyordum o zamanlar. Tabii o yaşta bir insan içmemesi gereken bir durum. Annem de beni okulun psikoloğuna götürmüştü. Psikolog da hani beni biraz belki hani ondan uzaklaştırmak, zamanımı daha farklı bir şeye yöneltmek için ya dedi ki senin parmakların dedi ince uzun. O zaman da çok zayıftım. Parmaklarım gene uzun gerçi de o zaman daha bir uzunluğu belli oluyordu. Dedi ki ya işte de bir şey çalmayı düşündün mü dedi. Hayır falan yaptı. Dedi ki ya işte bak piyano falan dedi çalabilirsin aslında çok güzel dedi. Parmakların uzun deyince ben bir gerçekten düşündüm. Dedim ki ya ben bir enstrüman çalmalıyım bence falan diye. Aslında kemençe hiç yani hesapta hiç kafamda yoktu. Ben seni sevdim ya, dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim ya, dünyalara bildirdim. Ben durdum kaşlarını, babani, babani. Ben durdum kaşlarını, ben durdum kaşlarını, babani, babani. Kız evinin önüne sereceğim kilimi. Kız evinin önüne sereceğim kilimi. Oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdim. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim, görmedim sevdim. Bir de kemençe aslında o yöresel tarzda diyeyim. Çalınan şekliyle o dönemler çok da hoşuma gitmiyordu. Yani böyle gıy gıy dediğimiz tarzlardı böyle başımızı ağrıtan cinslerdendi. Ama o dönemde yıldızı parlayan diyeyim şimdinin de çok gerçekten üstad dediğimiz çok değerli bir sanatçı Fuat Saka vardı ve yeni albümler çıkartmıştı. Onun parçaları çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Ondan biraz feyizlenerek ben de dedim ki ben dedim kemençe çalacağım dedim böyle. Hatta o zamana karar işte gitar mı çalsam o zaman gündemde tabii yani 90'lar herkes gitar elinde saçlar uzun falan. İşte piyano düşünüyorum bir yandan işte. Sonra işte eniştem biraz daha Trabzonlu Maçkalı dedi ki ya dedi piyano ne dedi ya.
Bak dedi piyano nerede çalınır dedi. İşte resim sergisi olur, işte bir sergi olur. Kim dedi çaldığını göremezsin dedi, yani kimin dedi piyano çaldığını. Ama dedi kemençe öyle mi dedi. Biri çaldı hemen bakarlar dedi. Ne kaydı çalınıyor, işte horon herkesin gözdesi olsun. Tabii o zaman da tam gençliklerim gözde olmak önemli bir durum yani o yaşlarda. Dedim ki tamam dedim ya, ben zaten işte Fuat Sakay'ı da seviyorum. İşte o zamanlar Gökhan Birben var, Kazım Koyuncu Allah rahmet eylesin. Volkan Konak var, o da Allah rahmet eylesin. Onları falan dinliyoruz, hoşumuza da giden parçalar. Dedim ki tamam dedim ya, ben dedim kemençe çalacağım. Akşam eve geldim şimdi. Dedim ki baba dedim, ben dedim kemençe çalacağım dedim. Şimdi babam hiç beklemiyor şimdi, piyano nerede, gitar hani, keman. Kemençe ne alaka? Sağ olsun babam o konuda gerçekten hakkını yiyemem. Çok destek olmuştur bana. Ertesi gün gazeteye sarılı bir şekilde, o zaman öyle kılıflar da yoktu yani kemençenin. Gazeteye sarılıp giderdi yani. Gazeteye sarılı bir şekilde kemençe getirdi. Ben tabii şaşırdım. Ben aslında biraz böyle esprisine de söyledim. Hani bana gırgır olarak şey yaptım. Babam dedi ki, dedim bu ne? Kemençe. Sen dedi kemençe istemedin mi dedi tabii. O saatten sonra çalmama şansım olmadı. Ya o kemençe kafamda kırılacak ya da çalacak. Mesela şu az önce çaldığım mesela bir yöresel bir insan diyor ya sen ne çalıyorsun burada, saçma salak şeyler yapıyorsun da. Ama mesela bunu girdiğimde şöyle bir ya. Yine geldi yayla yollar, yaşlı yeşil çiçekler dağlara. Kalk gidelim sevduğumle yaylaları gezmeye. Of duman duman üstüne ben de duman olayım. Duman duman üstüne ben de duman olayım. Aç beyaz kollarını da hop hop yaşa. Bayanım dolanayım. Ne salın ne ya. Ne la mevlin ne la şu ton geliyor. Tika 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 geliyor şaşma kollar yarım yarım yarım. Ala şu. He 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 he. Bu da yöresel parçada, hem de Picoğlu Osman'ı burada almış olduk bir yerde de. Yani para kazanç durumumuz düğünler. Hani bunu asla işte bazı insanlar ya işte düğünde işte düğün sanatçısı veya düğün şarkıcısı modüle değil. Bugün ben kafede çaldığımla veya işte bir programda çaldığımın yani 5 katı 6 katı daha para alıyorum yani düğünde açıkçası. Bu da beni düğüne teşvik ediyor. Zaten icraat, aslında kemençeyi çaldığım icraat düğünler mi? Tam olarak değil. Tabii başka programlarda işte beraber arkadaşlarımızla toplandığımızda kafede mesela daha farklı bir şey işte deniyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ama düğünde standart yani
çaldığımız şey. Ama işte kazanç olarak mecburen onun olması şart oluyor birazcık. Tabii yani müzisyenlik her zamanki gibi Ağustos böceği misali biraz karın doyurmuyor yani açıkçası. Doyurmadığı için de farklı bir mesleklere yönelmek zorundayız. Yani ben mesela çok isterdim sadece kemençeyle bütün kazancımı elde edeyim, geçimimi sağlayayım ama tabii şu dönemin şartlarında biraz dediğim gibi zor. Yani bunu yapmak imkansız gibi ötesinde. Yani. Ne yapıyorum? İşte gündüz karayollarına çalışıyorum. İşte oradan çıkıyorum. Dede mesleği diyeyim, araba tamirciliği var. Araba alıyorum kazalı veya işte motor bozuk. Onu alıyorum, yapıyorum güzelce. Onu satıyorum. İşte o şekilde biraz kazanç elde etmeye çalışıyorum. İşte şu anda da dedik ki eşimle beraber biz dedik farklı şeylerde niye yöneliyoruz? Yani dedik ki bizim işimiz sanat, o da müzik öğretmeni. Eda hocam da. Dedik ki ya sen müzik öğretmenisin. Ben işte piyasanın içerisinde işte kemençe çalıyorum falan. Biz dedik gene sanatla uğraşalım ve sanat okulu açmaya karar verdik. Dans Sanat Okulu olarak. Şu anda da işte tadilatla aslında orayı bittiği zaman orada yapmak isterdik röportajı ama imkanlar el vermedi. İnşallah bir dahaki geldiğinde orada sizi ağırlamak çok isterim gerçekten.